Evde ne kadar soğan varsa hepsini toplayın. Hatta bütün sempatiklerinizi kullanarak komşudan soğan isteyin. Diğer tariften kalan yarım soğanı bile kullanıyorum. Sadece bir soğandan ne kadar lezzetli bir yemek olabilir ki? Ben soğan sevmiyorum, antipatim var filan. Kesinlikle ama kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle. Soğanı ince ince kesiyoruz. Aynen böyle. Koray, hala seni görmedik, etmedik. Instagram'dan kendim paylaşıyorum. Hala sorular. Şahsi hesabım Koray Çengel. Instagram'a giriyorsunuz. Koray Çengel yazıyorsunuz ve oradaki en yakışıklı sarışın mavi gözlü adamı görüyorsunuz ve bundan sonra bana Koray seni görmedik demiyorsunuz. Soğanların üstünü geçecek kadar su. Soğanları suyun içinde şöyle elinizde hafif oyuyorsunuz. Soğanların şöyle tek tek ayrıldığını emin olduktan sonra sadece sizden 5 dakika, 10 dakika bekletmenizi istiyorum. İmkanı olan mutlaka çelik tava kullansın. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. En büyük ocağım en güç şekilde yanıyor. Hemen buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, çelik tencerenin mutlaka ısınmış olması lazım. Çelik tencerenin ısınmasını bekliyoruz. Tavanın ısınıp ısınmadığını kontrol edelim. Abrakadabra. Hokus pokus. Isınmış. Yediğinizin soğan olduğuna inanamayacaksınız. Kardeşim ben lokum mu yiyorum, bal mı yiyorum diyeceksiniz. Bakın hiç süzmeden suyuyla birlikte ısınmış çelik tavaya atıyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. En yüksekte hiç beklemeden kapağını kapatıyorum. 5 dakika boyunca yüksek ateşte pişmesine izin veriyorum. 5 dakika sonra beraber açıyoruz. Sulanmış olması, dibinin suyla kaplanmış olması gerekiyor. Bakalım. Evet, görüyor musunuz? Soğan suyunu salmış. Şimdi burada şöyle bir karıştırıyoruz ilk başta. Daha sonra yayıyoruz. Baharatlayacağız. Tuz. Şöyle, hatta şöyle bir çay kaşığı tam olarak tuz. Şeker. Mutlaka şeker kullanıyoruz. Şöyle bir buçuk çay kaşığı. Karabiber. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber. Ve artık karıştırıyoruz. Zaman kalırsa bunu bir de ayrıyetten ikinci tarife olarak yemeğe çevireceğiz. Ham baz yapıyoruz şu anda, tamam mı? Karıştırdıktan sonra şöyle bir yay. Ocağın en büyük, en güçlü gözünde ocağın altı kısık şekilde kapağını kapatıyorum. 15. 20. dakikada beraber açıyoruz. Suyunu çekmiş olması gerekiyor. Burada ilk defa yapacaklar biraz dikkatli olsun, ara ara baksın. Şöyle bakıyorum, suyunu çekmiş ama kesinlikle kurumamış. Doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Ve şimdi burada artık yağını ekleyebiliriz. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı, tereyağı istediğiniz ekleyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem tereyağını daha sonra ilerleyen aşamada eklemeniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Yağlandıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ve biliyorsunuz zaman zaman Barbaros çiftleşme dönemine giriyor. Yine çiftleşme dönemine girdi. O yüzden bu ara yine yok. Koray, niye sen hala bekarsın diye soranlar var. Kimseyi bulamadığım için bekar değilim. Bekarım çünkü ne zaman birine odaklansam bana yalnız olmanın benim için daha iyi olduğunu gösteriyor. O yüzden en iyisi bekarlık. Sultanım. Burada Murat Kolbaşı, beni bul. Beni bul oğlum. Ali Koç beni bulmadı. Hala sürünüyor. Hala, farkında mısınız? Evet, bu kadar lak lak yeter. 30-35 dakika toplam pişiyor. Bu arada kahvemizi yapıyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bir kahve yapın, beraber içelim. Daha sonra tarife devam edin. Artık beraber açabiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz? Şuraları görüyor musunuz? Bunlar hepsi ikinci yemek için bize lezzet katacak. Hatta bu tavada devam etsek ama biz tarifi ikiye bölelim. Hızlı yaptık zaten. Fakat keşke şunun tadına bakabilseydiniz. Keşke teknoloji ilerisi de şunun tadına bakabilseydiniz. Şunu ağzınıza attığınız anda
Koray, ben bunun kadar lezzetli bir ürün yemedim diyeceksiniz. Lokum. Şimdi şöyle alalım. Kahvaltı için şöyle yapalım. Ben devamlı yaptığım için büyük ocakta yapabiliyorum. Ama siz ilk defa yapıyorsanız dibindeki lezzeti de alalım. En küçük ocakta yapın. Biraz uzun sürer ama hata yapmazsınız. Şöyle yayıyorum bakın. Şöyle yayıyorum. Tavayı kullanacağız. Bakın bu tavayı kullanacağız. Fazla soğanı buraya alıyorum. Soğanı daha sonra katacağız. Tereyağı, isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. İsterseniz normal yağ kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle atıyorum. Kapağını kapat, tereyağı erisin. Bu arada istersen sadece göstermek için yapıyorum. Şöyle ortadan da ikiye kesip biraz küçültelim. Erimiş. Tamamen isteğe bağlı. Pul biber. Şöyle yarım çay kaşığı. Kırmızı toz biber. Şöyle yarım çay kaşığı. Karıştır. Anneannemden anneme gelen bir tarif. Çocukluğumuzdan beri yeriz ve muhteşemdir. Bunun şimdi kısık ateşte 5 dakika biberler yumuşana kadar pişmesini istiyorum. İsteyen domates de katabilir ama katmayın. Soğanın lezzetini alın. 5 dakika sonra kapağını tekrar açıyoruz. Direkt de kırabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Tam ortaya. Diğerini, beyazını yayıyorum. İşte bu. Hemen diğer sarısı da böyle. Ve bir sarı daha. Şimdi bakın. Bir sarıyla bir beyazını. Tabii ki isterseniz karıştırmayabilirsiniz. İsterseniz yumurta bile kırmazsınız. Tercih sizin. Tekrar yaş. Altını kapatıyorum. Ve sadece kapağını kapatıyorum. Sadece 2 dakika pişmeye bırakıyorum. 2 dakika sadece. Şimdi hemen sıcak. Şöyle alalım. Beraber açalım. Sıcak ama şöyle göstermek istiyorum. Nasıl gözüküyor? Şunun tadına bakın. Ya Koray, altı üstü bir soğan yaptın diyenler mutlaka çıkacaktır. Ama tadına bakan, ben daha önce böyle bir şey yemedim diyecek. Keyfini çıkarsın. Ama şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Asla. İşte şu. Anneme vereceğim ama ikisini de patlatayım. Bu kadar yaptık. Biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi soğanından da açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Böyle bir şey olmaz. Resmen ama resmen damakta patlıyor. Of. Soğan şekerlenmiş. Resmen bal gibi olmuş. Ya Koray ne kadar abartıyorsun diyenler olabilir. Ya sadece tarifi yapın. Evde yıldız olun. Biraz da beyler. Hanımefendiler. Şöyle biraz düzeltelim. Ayıp olmasın anneme. Şu da göz hakkı. Öf. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, boşu boşuna direniyorsunuz. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Ve inanılmaz ya. Vay be. Şunu içeriye verelim.